dostlar, herkese selamlar. Arzucuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Herkese güzel bir akşam diliyoruz arkadaşlar. Magazin dünyasında ilginç gelişmeler var yine. Hepsini konuşalım. Bu arada YouTube bildirimleri gönderdi ama acaba YouTube'un bazen böyle bir takılması oluyor mu ya bildirim göndermede? Evet, çoğu kişi ben baktım yayınlardan sonra Hı. bize bildirim gelmedi yazmış. Evet, yani o yüzden geç geliyor arkadaşlar. Eee, hâlbuki bir an evvel toparlanıp bir an evvel konuşsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum ama biz başlayalım, daha sonra izlerler. Evet, İrem Derici nihayet nişanlandı. Daha evvel de yine böyle bir aile arasında söz keseceklerdi. Fakat apar topar o günün sabahında jandarma onu evden almıştı uyuşturucu operasyonu için. Bu sefer gelmeyin dedi. Aman sakın bakın nişanlanacağım, günü de şudur, sakın sabahleyin gelmeyin kapıya dedi jandarmaya, polise. Böyle bir espri yapmıştı. Eee, dün akşam Melih Kunukçu da ondan bayağı küçük, yaş olarak bayağı küçük. Ya biz bunları konuşmak zorundayız. İrem kusura bakma. Biz detaylara önem veririz. Yani bizim işimiz bu. Bir 13-14 yaş küçük. Eee, ne diyorsun? Nasıl olur? İlişki evlilikle taçlanır mı? Ben konuşmam, desteklerim biliyorsun. Ben her zaman kadınların yanındayım. Aşk bu. Yani senden büyükle de olur, senden küçükle de olur. Hiçbir Güzel, zaman aşkı yaşayan insanları sorgulamadım neden diye. güzel. Çirkin bir adamla da olur, çirkin bir kadınla da olur. Kime göre, neye göre? Kalp sevdiyse yapılabilecek hiçbir şey yok. Bence bununla evlenir İrem. Çok mutlu gibi görünüyor. Çok mutlular ya, evet. Çok mutlular. Yani 1,5 senede pek çok şey paylaştılar. Pek çok seyahate gittiler, birlikte tatiller, uzun, kısa Evet. tatiller yaptılar. Çok kavga ettiler, çok barıştılar, sildiler birbirlerini, tekrar barıştılar filan. Eee, İrem Derici'ye dayanabilmek zordur. Melih Kunukçu dayandı ve yani İrem dener de bir insanı, biliyor musun? Bir böyle bir çıldırır, bağırır, çağırır, kovar filan böyle. "Defol git" filan, "Ne biçim adamsınız?" filan yapar. İrem Derici öyledir ama sevdiği zaman da, sarıldığı zaman da kedi gibidir. "Bunu nereden biliyorsun?" diyeceksin. Biraz gözlem, biraz tecrübe, biraz, KB nasıl o laf? Hissi kablel vuku. Bravo, "İstikallel vuku." Eee, İrem Derici iyi bir insan özünde ama. Özünde iyi Evet, bir bence insan. çok yakıştılar. Bir kere çok eğleniyor adamla. Acayip tatlı resimlerden hepimize geçiyor o enerji videolardan. Evet, Zaten insan eğlenebildiği ve gülebildiği adamla evlenmeli ve bir hayat yaşamalı ya da kadınla. Ya gülemediğin, kendini kastığın, çok neşesiz bir hayat zor yani herkes için. Tabii insanlar bazıları daha da ciddi adamlar ya da kadınlar sevebilir. Ben de hep eğlendiğim adamları severim yani. Beni güldüren adamları severim. evet, ve, "Midemde kelebekler horon tepiyor." demişti bu nişan hazırlıkları sırasında. "Şu kız artık bir gün yüzü görsün be, müsaade edin." de demişti. Hakikaten. Evet ve, şimdi, nişan aşamasını gerçekleştirdi. Benim gözüm pastada kaldı. O ellerinde kılıçla o pastayı kestiler. Çok beğendim pastayı. İlk Ya, bir dilim falan. isteyelim sana. Ya, ama yemişlerdir, bitirmişlerdir, Alsın bırakmışlar. yenisini. İrem Derici, Yenisi. Bilal Özcan'a bir dilim pasta göndersin. Harika. Şeyi nasıl buldun? İkisi de siyah giyinmişti. Kıyafetlerini nasıl buldun? Göz atabildin Yani mi? siyah da evet, hiç, pek rastlamadığımız bir şey ama öyle Evet, tercih etmişler. Ne düşünmüşler bilmiyorum. Hani, genelde daha renklidir, daha, heyecanlıdır o günlerde, daha böyle şov yapar İrem Derici. evet. Ama çok şey gözüme batmadı. Ben de siyahı çok severim. Hatta ben, yani, önceden bir evlenme niyetim varken demiştim, siyah bir gelinlik giyeceğim, hayatta beyaz giymem diye. Gün ola ki evlenirsem ben de, yani, asla beyaz bir gelinlik giymem.
Beyaz gelinlik giymem diyorsun ama beyaz şey değil midir? Murattır, kısmettir, ya- Sevmiyorum ben. Yani çok yeni bir beyaz sayfadır. gelinlik bana göre değil. Her renk olabilir ama beyaz olmaz yani. Beyaz renkle aran mı yok senin? Yani o bakımdan mı? Yani çok böyle geleneksel şeyleri sevmiyorum. Yani herkes beyaz giyiyor illa belki mesela kim uydurmuş beyaz diye. Ve Hmm, benim gönlüme hoş görünmüyor beyaz gelinlik. O yüzden, hani, böyle biraz aykırı davranan, daha tercihleri doğrultusunda giden insanlar da çok batmıyor bana. Deyip anladım. ben bembeyaz bir gelinlik giyermişim. Pembe de olabilir aslında. Güzel bir renk. Pembeyi Güzel de bir hiç renk. sevmem. A Hayatta en ama sen de sevmediğim ya. renk. Yani. Ruhumu bunaltır pembe benim, biliyor musun? Öyle mi? Hiç sevmem. Hımm. Peki, peki, yani evlilik, gelir, nikah gelir diyorsun, değil mi? Bu Bence beraberlik, evlenirler. evlenirler. Melih Konukçu genç bir arkadaş, 25-26 yaşında, hiç evlenmedi daha evvel. İrem Derici'nin başından bir evlilik geçti ama çok mutlu ve evlenmek istiyor. Anne olmak istiyor. Önemli. Hı Mutlu hı. olsunlar diyelim ha. Evet, mutlu olsunlar. İrem çok hak ediyor mutlu olmayı. Çocuk da öyledir. Çocuğu pek tanımıyoruz. Mutlaka öyledir yani. O da çok eğlenceli bir çocuğa benziyor. Çok, çok, çok eğlenceli. Ben çok sıkı takipçisiyim o çocuğun. Çok başarılı bir dansçı ve çok başarılı bir DJ. Hı hı. Hakikaten çok başarılı. İşlerinde çok başarılı. Çok daha öne çıkması lazım, eğlence dünyasında. Yolu açık olsun. Çıkmıştır bile. İrem Derici ile Aşk Yaşamak, direkt popüler yapıyor insanı. İrem Derici kimle çıktıysa ondan sonra hepsi çok meşhur oldular. İş anlamında da çok başarılı oldular. O yüzden bu çocukta da aynı şey olacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet. Mutluluk dileyelim biz onlara. Peki, Ufuk Özkan'a geçelim istersen. Çok şükür ameliyat oldu ve 11 saat dile kolay, karaciğer nakli ameliyatı. Eee, doktorlar açıklama yaptı. Ufuk Özkan'ın da ona, karaciğerini veren Salih Kıvırcık'ın da durumu çok iyi. Sen de mutlu oldun tabii, değil mi? Sevindin. Evet, çok sevindim. Allah veren organı bağışlayan kişiden de razı olsun. Allah ayağına taş değdirmesin. Bir insanın hayatını kurtardı. Evet. Düşünsene geçen haftalarda konuşuyorduk. Defalarca hastaneye gidecek vesaire. Hani ne yapacağız diye hepimiz tutuşmuştuk ki kendisini düşünemiyorum Ufuk Özkan'ın. Ben bu arada çok severim Ufuk Özkan'ı. Hayatı kurtuldu ya. Yani dünyadaki en güzel şey bir insanın hayatına dokunabilmek ve burada dokunmaktan fazlası hayatını kurtardı. Adamın yeri cennettir bence. Evet, evet öyle. Benim aklıma benim aklıma şey geldi. Rahmetli Ferdi Tayfur'la oğlunun, Hı hı. ameliyatta oğlunu babasına böbreğini vermişti biliyorsun Ferdi Evet, Tayfur'un oğlu ve babasının hayatını kurtarmıştı bir yerde. Ama sonra ikisinin arası açıldı. Babası, oğlunu evlatlıktan reddedecek duruma geldi. Evden kovdu, Marmaris'teki evden kovdu Ferdi Tayfur oğlunu, kendisine böbreğini veren oğlunu. Oğlu da, eee, alkol alan bir delikanlı, bir adam. hı hı. Çok alkol alan bir adam ve bir alkol, gecesinin sabahında oturuyor, içini döküyor. Cep telefonundan mesaj yolluyor Ferdi Tayfur'a ve "Ver lan böbreğimi." diyor. "Ver lan böbreğimi." diyor Ferdi Tayfur'a. Hiç unutamıyorum o olayı. Şimdi Evet, ben de. burada da bir nakil, organ nakli olunca aklıma o geldi. Evet, evet, çok acıklı. Yani baba oğul, baba kız arasında, ünlüler dünyasında ve genel hayatta görüyoruz. Çok acıklı ilişkiler ya. Sonra mesela o kızlar hayata tutunamıyorlar, çocuklar hayata tutunamıyor. Aslında gerçekten dünyaya bir çocuk getirdiysen hem psikolojik olarak hem maddi manevi her şekilde o çocuğa destek olup yol göstermek zorundasın. Evet. Sonucu böyle oluyor. Sonra babasına böbrek verip sonra da verdiğinden pişmanlık duyuyor.
Aynen öyle. Verdiğinden pişmanlık duymuştu ve Ferdi Tayfur onu mirasından çıkarmıştı ama saklı payı var tabii kanunen. Tabii İstediği ki. kadar çıkarsın. Kanunun verdiği bir pay var ona. Bir hakkı var. O dava da mahkemede devam ediyor. Bütün mirasçılar birbirine girdi. Alacaktır. Bütün mirasçılar birbirine girdi biliyorsun. Evet, Ve mutlaka. Çok büyük bir para. Ben hiç çok öyle düşünmüyordum yani. Tamam, zengindir ama yani adalar, onlar bunlar şok geçirdim. evet, evet. Değerli moderatörlerimiz Ümran ve Caner de burada. İkisine de merhaba diyelim. Takipçilerimiz, izleyicilerimiz de geliyorlar. Bir Dem de Banu Hanım diye biri var. O hep yazmış. Ben sonra Hımm, yayınları izlerken görüyorum. Ona da çok teşekkür ederim. Sonra benim içime dert oluyor biliyorsun. hımm. Evet, evet, sen öyle hassassın. Evet, Bütün, izleyenlerimize merhaba diyelim tekrar tekrar. Dünyanın her tarafından ve Türkiye'mizin güzel şehirlerinden bizi izleyen arkadaşlar. Peki Ferdi Tayfur'un kızıyla devam edelim. Tuğçe Tayfur yine yanlış yaptı. Yine, eee, bir evliliğini bitiriyor ve kocasına boşanma davası açtı. Seçimi yanlıştı Tuğçe Tayfur'un. Hiçbir zaman Tuğçe Tayfur maalesef doğru dürüst bir ilişki seçemiyor. Doğru dürüst bir erkekle, ilişki kuramıyor. Muhammed Aydın da onu çok üzmüş. 3 tane değişik kadınla aldatmış. Şimdiki eşi Muhammed Aydın ve Muhammed Aydın Ferdi Tayfur'u da çok üzdü biliyorsun. Ferdi evet Tayfur adam istemedi. Soyadını bile kullansınlar istemedi. Marka davası açtı. aynen öyle. Ferdi Tayfur'la telefonda görüştüğümde o röportaj yapmıştım telefonda ölmeden evvel. Ben dedi kabul etmiyorum dedi. Benim öyle bir damadım yok dedi. Kızına da çok kızdı. Ve Ferdi Tayfur dediğin gibi dava açtı. O kişiyle yol yürümek istemedi. Yani markası o kişide olsun, kızında olsun istemedi. Tolga Ertuğrul'la ilk evliliğini yapmıştı Tuğçe Tayfur. 2009 bir sene sürdü ve boşandı. Sonra Taner Şafak'la ikinci evliliğini yaptı. Tolga'yla daha uzun sürdü sanırım. Tolga'yla Bir 9 ya da 8 fö sene ilk flö eşiyle. flört dönemi çok uzundu. Öyle Evliliği mi? evliliği 1 seneydi de, 2'nci eşiyle 7 sene. Hı hı. 2'nci Taner Şafak'la. Ondan bir de çocuğu var. Hı hı. 3'üncü eşi evlilik, Muhammed Aydın'la. Muhammed Aydın 2 tane kız çocuğu yaptı peş peşe Tuğçe Tayfur'a. Bence bunları Muhammed kendi istedi bu çocuklar olsun diye. Eee, Yani, işte, çocuk sahibi olursam kadını daha bağlarım, Ferdi Tayfur'un daha sağlam damadı olurum filan düşüncesiyle, bu çocukları yaptığı konuşuldu hep. Muhammed Aydın'ı daha iyi tanıdıkça kamuoyu bu söylentiler çok öne çıktı. Eee, ve ne yazık ki 3 kadınla aldattığını, bunu söyleyen Tuğçe Tayfur. Beni 3 kadınla aldattı diyor. Bak sana onu okuyayım. YD isimli kadınla, Tuğçe Tayfur'un bir zaman işlettiği kafede buluşuyormuş. Devamlı orada buluşuyormuş. Ve YD diyormuş ki yazışmalarda, "Bak ben kameralara yakalanıp rezil olmak istemem." diyormuş. Bu yazışmalar da dava dosyasında. MK isimli kadınla cinsel içerikli konuşmalar dava dosyasında. Ayrıca ÖT isimli kadınla otelde buluştuğu tespit edilmiş. Buna ait kayıtlar da dava dosyasında. Ne diyorsun? Yani bir hata, 2 hata, 3 hata. Biraz önce bahsettiğim mevzu çocuklar hayata tutunamıyor demiştim. Baba sıkıntısı, baba kız, anne kız, baba oğlan sıkıntısı. O bu Tuğçe Tayfur da onlardan bir tanesi. Maalesef hep hatalı seçimler, hep hatalı adamlar. İlk eşi hariç, ilk eşi çok, düzgün bir da öyle Hı, görünüyordu. Diğerlerinde maalesef hep yanlış, hatalı seçimler. Ben hatta bu mevzuyla ilgili biraz kaynak araştırdım sabahleyin. Senin televizyondaki programına bağlanmış bu adam. O videoyu izledim. Şimdiki evli evet. olduğu eşi. Orada da yani konuşmaları çok elle tutulur bir konuşma yok.
Orada da yine bir benzer mevzular var. Sanırım 1,5 sene önceydi o Evet, yayın. Orada sen de onunla konuşuyorsun. Diğer, arkadaşların da onlarla konuşuyor. Onunla konuşuyor. Orada da aynı muhabbet vardı. Orada da birilerini aramış. Orada da birileriyle konuşmuş. Yine bir boşanma aşamasına gelinmiş. Sonra düzeltilmiş mevzu. Ben şimdi de boşanacağına pek inanmıyorum. Yine bence düzeltecekler ama Tuğçe Tayfur'un bilmiyorum yani çok akıllanması, bakması, incelemesi, gerçekten bir psikiyatra ya da psikoloğa gitmesi gerekiyor. Yani şu sebeple bir sorun olduğu için değil, anne ve baba sıkıntısı yaşayan tüm çocuklar ergenlikte ve öncesinde ve sonrasında genç kız olduklarında ve hayata atıldıklarında o baba sıkıntısıyla hep yanlış adamlara tutunuyorlar ya da yanlış kadınlara tutunuyorlar. Gerçekten artık psikologlar ve psikiyatrlar bunu çözebiliyor. Nerede bağın koptu, ne oldu? Bunu araştırıp buluyor terapiyle sana. Bence bir terapiye gidip gerçekten ne istediğini, neden yanlış seçim yaptığını öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Tuğçe çok tatlı bir kız, çok merhametli, çok iyi kalpli, dünya tatlısı bir kadın. Ama neden her seçimi hatalı? Bence bunu bulması gerekiyor. Parası pulu da var. Bence gitsin, doğru yol ona bir psikiyatr gösterecektir ya da psikolog ya da terapi her neyse. O bence ondan sonra bir daha evlenecekse evlensin. Tuğçe'nin bir şeyi eleştiri kabul etmiyor. Yani hele kendisinin yanlış seçimler yaptığını filan söylediğin zaman, yani, o duymak istemiyor. Katiyen duymak istemiyor ve bununla ilgili olarak da tepki gösteriyor. Böyle bir kız, böyle bir yapısı var Tuğçe'nin. Hı Şimdi bu hı. mesela Muhammed Aydın'ın hakkında dolandırıcılıktan tehdit suçlamasına kadar pek çok şikâyet var hakkında. Davalar filan da var. Yani, içeriye girip çıkmışlığı filan da var bu adamın. Gidip böyle bir adamı buldu. Daha evvel de yine böyle bir iki kişiyle birlikte olmuştu. Hep içinde bir mafya söylemleri var bulduğu adamların, şeyinde, ağzında. Hep böyle bir silah var. Hep böyle bir, ne bileyim ben, yalan dolan işler var. Anlatabiliyor muyum? Yani, nasıl mıknatıs gibi çekiyor böyle adamları anlamak mümkün değil ya. Böyle adam geldiği zaman, hemen anlaması 38-40 yaşına geldi artık bu kadın. Yani anlaması lazım o erkeğin karakterinin nasıl olduğunu. Hayret ediyorum. Ya, Evet, evet, evet. Ben mesela birisiyle 5 dakika konuşayım, hadi 10 dakika olsun. Ondan ne çıkabileceğini 3 aşağı 5 yukarı çözerim yani. Ama nasıl çözemiyorlar ben de bunu anlamıyorum. Yine büyük konuşmayayım da gözüm boyanır, bir şey olur. şimdi bunların anlayamadığı, kabul etmek istemediği şu: şöhretli insanların, çocuklarının, Tuğçe Tayfur'un, Hı bu hı. adamlar sana, sen olduğundan ziyade baban için geliyor, ailen için geliyor, Tabii ki. annen için geliyor. Ferdi Tayfur'un kızı, vay be! Ben bununla arkadaş da olsam yeter. Beni ne güzel gezdirir, kendime aşık edersem, ne güzel istediğime sahip olurum onunla. Bir de evleniyorsun, bir de çocuklar yapıyorsun ondan filan falan. Düşünsene, senin dediğine katılıyorum. Muhammed Aydın asla boşanmaz. Zaten Evet. ben boşanma davası açtım desin istediği kadar Tuğçe Tayfur. Muhammed Aydın en iyi avukatları tutar. Boşanmamak için ne gerekiyorsa. Yapar, boşanmaz ve zaten kandırır da. Yani şu anlamda, aşk anlamında 2 çiçek, 2 böcek, 2 sevgi sözcüğü bence tekrar barışırlar. Çünkü bunu hep yaşadılar. Bazı kadınlar bu konularda çok saf ya. Sen de öyle misin hakikaten? Yani kolay kandırılabilir misin çiçeklerle, hediyelerle, tatlı aşk sözcükleriyle? Hayatımın bir döneminde öyleydim. Bir 10 yıl kanmışlığım var. Öyle mi? Sonrasında artık hiçbir şeye kanmıyorum. Yani o kadar çok o zaman kandım ki, evet, insan aşık olunca bir çiçeğe de, bir böceğe de, bir hediyeye de, bir güzel söze de, her şeye de kanabiliyor. Çünkü kanmak istiyorsun, aşıksın. Hani önündeki o kötüyü görmüyorsun, reddediyorsun onu ve bir tane adam var sana sürekli yalan söylüyor. Yalanlarına inanmak istiyorsun. Aslında biliyorsun yalan olduğunu ama inanmak istiyorsun.
Ama dediğim gibi hayatta bir kere hata yapılıyor. 2'nci kez yapıldığında bu aptallık oluyor. Ben kendi adıma bir kez evet bir insanın tüm sözlerine inandım ama 2'nci kez hiç kimseye o kadar çok inanmadım. Sorgulama Hımm, yeteneğim geri döndü. anladım. Herhâlde, üzülmek istemedin sonra bir daha. Evet, Üzülmek evet. kendi koruma, Tabii kalkanlarını ki. Ya, bu bir de sefer görüyorsun, hani, 10.000 tane yalan gördüğünde 11.000'inci yalana inanmıyorsun. İşte 500 tane kötülük gördüğünde 501'inci kötülükte artık sen o kötülüğü tanıyor ve biliyor oluyorsun. Dolayısıyla, "A, tamam bu kötü." deyip geri çekilebiliyorsun. Hani, hiç çekilmeyen kadınlar da var. Kadınlar hep daha da fazlasını yapalım, daha da fazlasını yapalım, daha da sabredelim. Ben öyle değilim. Değiştim yani öncedendi. Şimdi hiç umrum değil. Direkt gördüğüm an herhangi bir kötülük, çiğ hareket, sırtımı dönüp gidiyorum. en iyisi. Kibar, merhametli, insanlara aşık olun dedi demin bir arkadaş, ismini, yakalayamadım. Evet, Hımm. dürüst insanları Valla kibar ve merhametlilere aşık oluyoruz. Sonra da deccal çıkıyor içinden. Evet, nesil geçtikçe diyor Caner Tuzcu, dürüst insanların sayısı azalıyor. Güven çok büyük problem bu devirde. Evet, Evet, kesinlikle öyle. Lydia geldi Fransa'dan. Lydia bonjour diyor hepimize. Peki, bonjour Lydia. Hande Erçel. Hande Erçel dün, temsilcisi olduğu markanın lansmanındaydı. Ünlü İtalyan kozmetik makyaj markası Flormar'ın yüzü çok da güzel bir para daha kazandı. Biliyorsun hep peşin alınır böyle anlaşmalarda, işbirliklerinde Hı ve, hı. 1.000.000 eurodan bahsediliyor. Güzel paralar bunlar. Bir senelik Evet, bir senelik tanıtım. Eee, Bu dünyaca ünlü kozmetik markasıyla işbirliği yapıyor ama şunu sormak istiyorum sana. Cevabını biliyorum aşağı yukarı fakat yine de ben sormak istiyorum. Herkesin de sorgulaması lazım. Şimdi bu marka, eee, hanımları güzelleştirmek üzere ürünler üretiyor. Fakat, eee, tanıtımını doğal bir kadınla değil de estetikle güzelleşmiş, estetikle, mükemmelleşmiş bir kadınla işbirliği yapıyor Hande Erçel, estetik güzeli. Hande Erçel bunu asla kabul etmiyor. Asla kabul etmemesi de beni çok şaşırtıyor. Bütün Türkiye'nin bildiği bir şeyi sanki muhabir o anda ona yalan söylüyormuş gibi çocuğu azarlıyor arabasına binerken. Var videolar, soran çocuğu. Yani, ne diyorsun peki? Bu bir tenakkuz eskilerin deyimiyle. Bir garip bir durum değil mi? ya, ben de Hande'de çok estetik olduğunu düşünmüyorum. Hayda! Yani, şöyle, yüze bir işlem yaptırdı. Dolgularla yüzü birazcık uzattı. Bir işlem mi? Evet, ya, birkaç işlem ama, hani, bir burnu, bir ağzı, bir gözü, işte, bir badem göz, bir liposuction, işte, ne bileyim, bir karın germe, işte, yüzünü tamamen değiştirebilecek büyük operasyonlar yapmadı. Zayıfladı, inanılmaz zayıfladı. Zaten zayıfladığında da yüzü incelir. Jawline dolgularla yüzünü uzattı. Hani, başka ne var ki? Bir badem göz yaptırmadı Hande. Dudakları orijinal, gözü orijinal. Her yeri orijinal kızın. Bak bir operatör doktor, Evren İşçi, Hande Erçel estetik dedim. Operatör doktor Evren İşçi'nin sayfası açıldı Google'da. Hande Erçel'in görünümünde diş estetiği ve burun estetiği önemli bir rol oynuyor. Hande Erçel estetikler arasında badem göz estetiği, elmacık dolgusu, bişektomi, dudak dolgusu ve çene dolgusu olduğu göze çarpıyor. Asla bişektomi falan yok kızda. Öyle mi? Mesister Asla. botoks ise yüzün alt kısmını incelterek daha orantılı bir yüz hattına sahip olmayı sağlıyor diyor. Yani Hande Erçel'e bir de eskiden böyle, topluydu yüzü, yanakları filan biliyorsun o hâlini ve, tamamen tombul yanaklara veda etti. Tamamen yani ince ince ve güzel ve daha Ama böyle. çok ergendi Hande Erçel hayatımıza girdiğimizde. Ergenken hepimizin suratı biraz tombul tombuldu.
O tombul surattan bir kere hacim olarak da büyüktü Hande. Daha kiloluydu. Kilo verince zaten ben de şimdi mesela rejimdeyim. 4 kilo daha vereyim. Haftaya göreceksiniz daha da incelecek Sende suratım. estetik yok ama bildiğim kadarıyla var Hiç mı? yok. Daha ne? Sen Hiç. doğal Kimse de güzelsin bak. inanmıyor zaten buna Evet, ya valla. Artık var diyeceğim yani. Yakın arkadaşlarım bile olduğunu iddia ediyorlar ama hiç yok. Hani tamam. mesela biraz kilo aldığımda suratım toparlaşıyor. Verdiğimde daha benim de jawline'ım belirginleşiyor falan filan. O da ergen dönemindeydi. Hepimiz Jawline öyle. neydi? Jawline neydi Türkçesi? Şuraya çene hattını Tamam, uzatıyor. tamam. Bunu hani bilmeyenler vardır da onun için. Bişektomi de buradaki yanağın içindeki eti alıyorlar. Var olan bir et var orada. O eti çıkartıyor. O etle o kadar olmaz yani. Eti alıyorlar, elmacık kemikleri öne çıkıyor. Var Evet. onda, var. Tarkan'da da var o. Tarkan da o ameliyatı yıllar önce, 20 sene evvel Ama yaptı. ona böyle wow inanılmaz estetikli falan diyemeyiz. 18-20 yaşındaki genç kızlar yapıyor. Bütün buraları dolgu içerisinde elmacık kemiğini çıkartıyor. Kim? Ha, kızlar. Hı Yani, hı. Hande bir de bu estetikler tabii hep aynı kalmıyor. Yani o estetik operasyonlar, zaman zaman destekleniyor, zaman zaman tazeleniyor, zaman zaman müdahale tekrar yapılıyor dolgulara filan, değil mi? Tabii ki 6 ayda bir ya da bir yılda bir onlar tazeleniyor ama bunlar ameliyathanede falan değil. Hemen doktorun kliniğinde yapılan küçük uygulamalar artık. Yani Minik nasıl minik, evet, saçına gidip minik nasıl fön minik, çektiriyorsan bu da onunla aynı sürede yapılabilen doğal şeyler oldu. minik minik. Eskiden, böyle hayatımıza bu kadar girmemişken bu estetik, operasyon meselesi bundan 30 sene evvel diyelim 90'lı yıllarda, 90'lı yılların başında filan, eee, eee, estetik operasyon geçirmiş olan, kadınlar oyuncu olarak, Evet, dizilerde, filmlerde oynatılmazdı. Estetikli o. Bak o estetikli tabii. olmaz, olmaz diye. Şimdi hepsi öyle. Hepsi öyle. Yani aslında ben bu soruyu bir hatırlatmak için, konuyu gündeme getirmek için sordum. Açtım bu konuyu. Ama hiçbir marka, işbirliği yapacağı bir makyaj firması, bir, kozmetik firması hiçbir işbirliği yapacağı ünlü kadının estetikli mi değil mi olduğuna bakmıyor, bakmaz. Tabii ki. Bir de Bunu benim öyle wow bir sormam. şey yok yani Evet. Hande'de. Yo, yo, bak şimdi bu söylediğine karşı çıkıyorum. Bunu benim sormam aslında abes karşılanıyor günümüzde artık, böyle bir soru. Ama sen ısrarla hâlâ Hande'de estetikli bir şey yok Ne dersen diyorum ben ben? buradan Yok. eski fotoğraflarını bulur Bir şey çıkarırım kız şimdi su sana. gibiydi. Kız Su zaten çok gibi, güzeldi. su gibi. Neyse peki tamam. Bak bana da Eee, ne diyorlar biliyor musun? Bu benim orijinal. Önce bunu yaptırdın dediler. Şimdi de diyorlar ki suratını çok sert gösteriyor. Buraya gidip dolgu koyup Gamze'mi kapatacakmışım. Niye kapatayım? Allah burada Gamze'yle beni ya dünyaya getirmiş. deli mi bunlar? Çok da yakışıyor sana ya. Evet, öyle Çok da işte yakışıyor. suratını çok sert gösteriyor. Buraya dolgu koyacaklarmış. Ay istemem dedim. Böyle geldim, Allah böyle gideceğim Allah. yani. Milletin derdine bak. Al Hande Erçel istedin işte bak geliyor. Geliyor. Ya bak ama hayır ya ne oldu o fotoğraf? Ya buraya da mı? Ya bu inanamam. Bu mu Hande ya? Hii! Yok ya, yok şaka ya. Ay, 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 bak biri eski hali, biri Ama çok küçük. Benim minik de minik 17 o. o zaman o modaydı. 17-18'e baksan Modaydı bu mı diyor bak şimdi modaydı diyor. vallahi Minicik, minicik ya, küçücük. He? Bilal bak inan erkekler anlamıyor. O zaman ince kaşlar, kaşlar yay gibi, suratlar şiş, o genç kız şişliği. Sonra kilo ile birlikte inceldi. Ha, minik bir şey yoktur demiyorum. Vardır bir jawline falan ama o kadar wow bir şey yoktur yani. Anladım. Peki, Hande Erçel dün hakikaten su gibiydi. Yani, kıza çok yakışıyor estetik. Herkese yakışmıyor böyle. Çok güzel. Üzerindeki de Florma'nın, şeyindeki, eee, marka rengiyle aynı renkte bir kıyafet. O da çok şık bir Evet kumaşta, çok çok şıktı. şık bir elbise, değil mi? Kesimi filan çok güzel. Evet.
saçlar filan her şey çok güzeldi. Sen, canlı olarak mı izledin o şeyi, Canlı etkinliği? izlemedim. Hep karşıma çıkanlardan takip ettim. He, anladım. Soruyorlar, eee, markasını markanı nasıl koruyorsun? Bunun zorlukları yaşıyor musun diye. Ben kendimi korumaya çalışıyorum. Bunu bir marka olarak görmektense, yani kendimi bir marka olarak görmektense özümü korumaya, kendi benliğimi korumaya çalışıyorum. Bildiğim, inandığım yolda ilerlemeye çalışıyorum. En iyisini yaparak, ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki böyle büyük markalarla da birleşebiliyorum. Yollarımız kesişiyor diyor. Daha Türkiye'de o şey tam oturmadı ya. Aslında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, işte Afra Saraçoğlu da öyle oldu. Bunlar kendileri birer marka ama o profesyonelliğe daha erişemediler değil mi? Yani daha yeni yeni erişiyorlar. O da biraz nezaketen öyle söyledi gibi. Hande çok daha duygusal bir kız. Hani, böyle, büyük laflar ettiğinde çok acayip, tepkiler geliyor ya sosyal medyada. Daha naif davranmış ama bence çok iyi yönetiliyor ki kadın Dubai'de, orada, burada, bütün ülkelerde, Türkiye'de çok iyi işbirlikleri var, Avrupa'da. Yani yönetiliyor. Yani Hande mesela hiçbir yerde yok. Hiçbir restoran çıkışı göremiyoruz Hande'yi. Herhangi bir barda göremiyoruz. Herhangi böyle acayip VIP değilse bir davette göremiyoruz. Aslında bu da yönettiğini gösteriyor. Doğru söylüyorsun. Yani, sessiz ama çok iyi çalışan bir ekibi var, değil mi? Evet, evet. Mesela biz Hande'yi hiçbir zaman Bebek'te bir tur atarken görmedik. Yani hiçbir zaman Bir AVM'de görmedik. İşte Etiler'de çok bilinen, AVM'nin altındaki meşhur İtalyan restoranın çıkışında hiçbir zaman görmedik. hiç, alkollü filan böyle bir dağıtırken görmedik. Hiç, hiç yani. Mutlaka özelinde öyle eğlenceleri filan vardır arkadaşlarıyla filan ama Tabii ki. hiç oralardan bir görüntüsünü görmedik. Eee, Evet. Hep VIP davetler. VIP hani 5.000 tane davet oluyor. Bize de geliyor. Görüyoruz yani. Hani o ama en ulaşılmaz, en iyi davetlerde Hande. O da para kazanacaksa gidiyor. Bir işbirliği varsa yoksa yok. doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Afra Saraçoğlu'na çok önemli bir ödül, Afra Saraçoğlu çok önemli bir ödülü. Bunu sana söyleyemedim. Son dakika Yo gördüm gördüm. gördün Attın. mü? Hı Attın mı? hı. Hı hı. Ve Kıvanç Tatlıtuğ da erkeklerden ödüllendirildi. Afra Saraçoğlu artık çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına doğru yaklaştı. Kıvanç'ın aldığı ödülünün kadınlardaki eee Eş ödülü, değeri. değerini Afra Saraçoğlu aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Biraz sonra bu konuyu konuşacağız ve dün akşamki Abi dizisini de konuşacağız arkadaşlar ama Tarkan diyelim mi? Ay diyelim. Neşe kaynağımız. Teşekkür. Canımız. Çok mutluyuz Tarkan'la. Evet. Sana ne yaptı Tarkan? Bir daha söylesene. Tarkan beni beğendi. Beni derken yani magazin sayfamı. Magazin sayfanın adını da söyle. 5 dakika magazin. Evet, Arzu Hanım'ın 5 Dakika Magazin isimli bir sene önce başlattığı bir sayfası var arkadaşlar. Çok büyük aşama kaydetti. Bazı videolar, bazı paylaşımlar inanılmaz izleniyor ve takip edenlerden, izleyenlerden biri de Tarkan. "Bir sabah uyandım, ne oldu Allah aşkına?" Dinlemeyenler var. Hacklendim sandım. Önce çok defalarca iletiler gelmiş ama inanamazsın yani öyle böyle değil. Önce benden şifre istedi. Ben panik atak, anksiyete nöbetine girdim orada. Instagram şifre Instagram istedi. Ondan sonra, işte, dedi, "Senin gerçek olduğunu bize kanıtla." rakamlar söylüyor. Giriyorum, tuşluyorum ama zangır zangırım. Orada hepsini yaparken bir baktım Tarkan, Tarkan, Tarkan. İşte, fan club'ıdır ya falan dedim ama nedense bastım yani. Bir baktım gerçek Tarkan. Sonrası daha fena. Adrenalin hepten yükseldi. Güzeldi ama ya. Valla zaten ülkeye neşe saçtı. Herkes çok mutlu sayesinde. Beni de ekstra mutlu etmiş oldu. bir anda 20-25 bin beğen geldi değil mi?
Hayır, takipçi Takipçi, geldi. takipçi geldi. 25.000 takipçi geldi. 25 Şok takipçi. geçirdim. Ne oluyor dedim. Herhalde birisi mahsus atıyor dedim bu takipçilere. Hesabım kapansın diye dedim. Hani dost da var, düşman da var. Bekledim açıkçası bir iki gün. Öyle bir şey olmadı. Hepsi gerçek çıktı. Hepsi gerçek çıktı. Ne mutlu Öyle de sana. yapıyorlar ya, ben şimdi sana gıcık olursam sahte takipçi atıyorum, hesabın kapansın diye. Instagram onu farklı türlü algılıyor çünkü. Doğru söylüyorsun. Doğru. Ama artık Instagram çok geliştirdi kendini. Özellikle güvenlik konusunda. Hı E, hı. mavi tıklılar bu arada çok emniyette. Çok emniyette. Bunu bilsin herkes. Mavi tık sahibi olanlar Instagram Ay çok ben büyük daha değilim, kolluyor. alayım mı? Al al. Çok gözetiyor Instagram. Çok kolluyor. Hı Yani hı. sana bir yanlış yapamazlar. Mavi tıkım varsa. Sosyal medyada yapsalar bile Instagram duruma hemen el koyuyor ve diğerlerinden seni daha ayrıcalıklı tutup hemen seni tekrar eski konumuna kazandırıyor, geri getiriyor, yani kurtarıyor seni. Hı. E, peki Tarkan, bu akşam bu akşam Hı 4 hı. Şubat değil mi bugün? Bugün 4 Şubat. Bu akşam son, ne yazık ki İstanbul'da son, Anadolu'da da daha açıklanmadı ama konserler verecek. Dün akşamki konserinde Seda Sayan kocasıyla beraber gitti. O kulisteki halleri ne öyle ya? Seda. Kocam, kocam, heyecanlandın mı sen kocam? Ya Adam da yapılmaz heyecanlı ya. ama bir şey söyleyemiyor. Put gibi bakıyor. Yapılmaz ya. Şu Seda Sayan ya. Ya Çağlar Bey ne kadar naif bir insanmış. Ben bilmiyordum bu kadar naif olduğunu, kocası. Yani nasıl Evet. mahcup duruyor değil mi Tarkan'ın yanında? Seda da üzerine gittikçe adam daha da bir Daha da kocam diyor, heyecanlandın mı? Bu bence Seda Sayan'ın caps'leri çok meşhur oluyor. Bu da bir caps olacak bence. bravo. Bravo, bravo. Tabii canım, artık herkes söyleyecek. Kocam, kocam, heyecanlandın mı kocam? Ama Tarkan, bak şimdi, yıllar öncesine gittim. Tarkan'la en son yan yana geldiğimiz evine gitmiştik Tarkan'ın bir projeyle ilgili olarak. Star Televizyon'daydım o zaman. Eee Tarkan'da çok ilginç bir elektrik var. Tarkan hemen ortama hakim olur. Hemen orada onun üstünlüğünü hissedersin. Ruh olarak, insan olarak. Vardır ya öyle insanlar. Evet. Mesela Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan için de öyle söylerler. Yani ben Tayyip Erdoğan'la 1990 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinin ertesi günü bir basın toplantısıyla kendisini bize anlatmak için gazetecilere, işte belediye binasında konferans salonuna girdiğimizde, tokalaştığımda, ki nasıl bir insan bu dedim ya. Hakikaten Arzu, tokalaştığın zaman öyle bir sana şey veriyor ki, böyle bir hakimiyet veriyor ki, kuruyor ki karşındaki insan, öyle bir elektrik yükleniyorsun ki etki altında kalıyorsun. İnan bana. Bazı insan, Tarkan'da da böyle. Şimdi orada Çağlar, Seda Sayan'ın eşi, e, mutlaka o baskıyı hissetmiş. Tarkan'ın o yüksek ruh. Ben böyle diyeyim. Siz nasıl anlarsanız anlayın. Öyle bir şeyini, hakimiyetin enerjisini hissetmiş. Ondan öyle o. Nutku Doğru, çok tutulmuş. doğru bir Adeta tespit. nutku tutulmuş. Evet, gerçekten tutulmuş. Adam böyle bakıyor. Böyle kaldı. Kendini kapatmış, böyle bakıyor. Evet. Açılması için Tarkan'ın onunla biraz sohbet etmesi, daha samimi, çok, ama daha ne yapsın? Tarkan ne kadar samimiydi değil mi? Kahkahalar attı filan. Evet. Biraz sohbet ilerledikten sonra açılmıştır ama böyle bir farkı var bazı insanların. Eee, peki Manifest kızlarıyla ilgili Hı onlarla hı. selamlaşırken söylediği sözlere ne diyeceksin? Sosyal medyada çok gündeme geldi bu. Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu Işık olsun, olsun. sizleri seviyoruz. Manifest kızlarına seslendi ya, konserde kendisini izleyen. Bugün bir tweet okudum. Bu mevzunun üstüne çok manalı geldi bana. İtilmiş, atılmış, ötelenmiş, kalbi kırılmış herkese Tarkan sarıldı diye. Aynısını ben de okudum, söyleyecektim sen söylemeseydin. Evet, çok etkiledi beni. Gerçekten öyle. Yani hepimiz biriz. Hiç kimseyi ötekileştirmemiz.
kalp kırmamamız, kimseyi işte cinsiyet, o, bu, açık, kapalı ayırmamamız gerekiyor. Tarkan kimin kalbi kırıldıysa ona sarılıp onu gerçekten onore etti ve çok tatlı oldu. Çünkü küçücük kızlar, minnacık bu kızlar 18-20 yaşında, yani duymadıkları şey kalmadı, uğraşmadıkları şey kalmadı. Tarkan bence hepsinin yaralarını sardı. Mabel Matiz'e de destek olmuştu. Evet, Bu evet. şekilde Manifest Kızlar'a da destek olmuştu. Şimdi eleştirilerden bazıları hepiniz aynı yere hizmet ediyorsunuz. Hepiniz aynı projenin elemanısınız diye bir mesela bir tweet var. İktidarı destekli olmadı Tarkan demiş bir tanesi. Aynı yerden fonlandıkları için demiş Ha bir ha, tanesi. hepimiz fonlanıyoruz. Hepimiz yani acayip. Epstein buna sevindi demiş bir Hı tanesi. hı. Allah Allah. Eleştirinin dozajı yok. Sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin. Yaşam tarzları, stilleri, kıyafetleri sana uymayabilir. Ama en uçta en kötü iftirayı atmakla mükellef değilsin. Biz de bizim için de en uçtaki en kötü şeyi bizim yaşam tarzımıza uymayan insana söyleyemeyiz, yapamayız. Sadece saygı duyacağız Evet. birbirimize. En önemli şey. Ben burada şeyi eleştiriyorum bu manifest kızları konusunda. Demin sen güzel bir şey söyledin. Bunlar küçük kızlar. Hepsi 18, 19, 20, 21 her neyse yani 21, 20, 20, 21 de olsa hayata yeni atılan. Yani E, bu kızları o son kendilerinin başlarının ağrıdığı o son konserlerinde yani hı hı. savcılar çağrılmalarına sebep olan konserlerinde yönlendiren kişi o manifest grubunu kuran kişi. Yani o Tolga Akış çok çok başarılı bir insan. Adam müthiş bu daha evvel reklam dünyasındaydı. Profesyonel reklam dünyası. Sokak tabelacıları da reklamcıyım diyor kendine de. O şey bu yani bizim anladığımız e, ulusal televizyonlara, basına reklam yaratan e, kreatif tarafında işin ve kendisi de kreatif direktörlükten gelmiş bir ajansın tepe yöneticisi olmuş ve sonra reklamcılığı bırakmış şeyle evlendi. Zeynep Bastık. Bastık'la evlendi. Zeynep Bastık'ı yarattı. O yarattı Zeynep Bastık'ı. O şarkıları falan o buldu bestecilerden falan. Orkestrayı o kurdu. Ne tarz müzik söylemesi gerektiğini falan hep o her şey o. Müthiş bir projeydi Zeynep Bastık. Onun sayesinde başarılı oldu ama evlilikleri yürümedi. Ve sonra adam e, manifest grubunu kurdu. Yani aslında bunu şöyle gerçekleştirdi. E, bir sürü kız seçti başarılı olabilecek. Onlarla 6 ay galiba ya da 7-8 ay bir kamp yaptı yani kendi iş yerinde. Onlarla her gün konferans, her gün onları yönlendirme, medyayı anlattı, müziği anlattı, stüdyoda onlarla kiminle çalışabilirim falan diye. Onlarla randevular falan hep görüşmeler. Sonunda bu kızları seçti. 6 kızı seçti işlerinden ve onlarla yola çıktı. Fakat her şey çok iyi giderken ve çok güzel bir kitle kazanmışken birdenbire adama bir şey oldu. Bir kontak attı adamda. Ben bunları dedi sexy girl olarak bir çıkarım sahneye dedi. Bunlara dedi yatak odası dansı gibi danslar yaptırayım dedi. Öyleydi o danslar görüyorsun biliyorsun. Yani insan kocasına öyle dans yapar. Tamam Londra'da öyle şovlar gece kulüplerinde izleyebiliriz ama orasının kültürü başka. Paris'te izleyebiliriz ama oranın kültürü başka. Gülşen bile bu kadar abartmadığı halde neler yaşadı kadın değil mi? Yani ben şeydeyim ya, biz neden dansı konuşuyoruz, neden kıyafeti konuşuyoruz? Bana mesela evet baktım iddialıydı. Yani Ama o izlemek hareketler, istersen. o vücut hareketleri kızların, o vücut Evet, evet hareketleri iddialıydı ama başlarına iddialının gelen ötesinde ama Arzu, iddialının ötesinde sevişmede yapılan hareketleri yaptı kızlar. Bazı şeyler
koreografide. Koreografilerde. Ama yani işte onları Ama seyreden çevirsinler kanalı. Bakmak istemeyen bakmasın. Ben mesela baktım 2 saniye, "A, tamam." falan dedim, değiştirdim. Hiç ortalığı birbirine ahlakım bozuldu, gördüm, mahvoldum falan filan hiçbir şey demedim. Benim ahlakıma mugayir bir şeyse kanalı değiştiririm, izlemem. Önüme mi çıktı internette çeviririm. Hani çok büyük mesele yapmam yani. Ne bileyim ben şeyi sevmiyorum. Bunu gördüm ahlakım bozuldu mu? Yoksa senin ahlakın bozuk, hemen böyle her tarafta ne onu daha da bozabilir, ödün mü kopuyor göreceksin diye. yok, bizler için değil de bu ya da belli bir yaştaki insanlar için değil de bunların, biliyorsun Hepsi grubunun da, Hı hı. fanları 12-13 yaşında çocuklardı, kızlardı. Yani bu Manifest Evet. grubunun da peşinden giden bir sürü böyle küçük yaşta çocuklar var. Onlar yanlış, Evet, orada, beslediler. hani, bir tek onlara uygun değildi. Evet, çocukların görmemesi gerekiyordu, özenmemesi gerekiyordu ama biz büyükler için hiçbir sıkıntı yoktu yani. Ben hiçbir şey hissetmedim ya. Baktım böyle, "A!" dedim, "Saçma." geçtim ama evet, yani, küçük, o yaştaki genç kızların görmemesi daha mantıklı diye ama zaten sosyal medya denilen bir şey var. TikTok var ya, bir açıyorsun, korkunç yani. Ben geçen akşam, hani, bir adam gördüm kocaman. Artık yeni öğreniyorum. Kaydırıyorum, kaydırıyorum, bakıyorum. Adam eşofmanın içine kovayla su döktü canlı yayında. Ben şaka falan sandım ve çok iğrenç şeyler gördüm orada. Anlatmaya bile utanırım. Hani, o kızlara bakıyorsun, bir de TikTok'a bakıyorsun. Fecaat yani. Evet. Yani ben prodüktör Tolga Akış'ın birdenbire neden böyle Evet, hard bir seçim yaptığını anlayamadım. Hakikaten ben de o da hiç hiçbir zaman anlamadım. anlatmadı ve o da sorgulanmadı kendisi de. Bu kızlar sorgulandı savcılık tarafından. Tolga Akış'ın ismini hiçbir zaman görmedik. Halbuki beyin o. Bu Hı kızları hı. kızlara onu yaptıranlar o. Yani gönül veren o, her şeyi yapan o. Ailelerden bu kızları alan da o. Yani ailelere konuşmalar yapan, onları ikna eden, kızlar bu olayı yaşadığı zaman ailelerin bazılarının kızları almak istediğini falan tabii savcılığa gidiyor kız. Düşünsene Hı hı. Pırıl üniversitede özel okullarda okuttuğun kızın savcının karşısında. Yani onları tekrar ikna eden o ama e, Tolga Akış burada halka da açıklama yapmak zorundaydı yani. Neden böyle oldu? O seçimi neden? Neyse. E, bundan çıkalım istersen. Olur. E, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili dün akşamki dizinin reytingleri aşağı yukarı bir önceki haftaya göre aynı. Bazı şeylerde, değerlerde azalma var. Bazılarında küçük artış var. Reytingler aşağı yukarı aynı. Ama daha da yakınlaştı Çağla karakteriyle Doğan karakteri. Gittikçe birbirlerine daha böyle bir yakınlaşıyorlar. Sensel yaklaştırıyor. Yani sevgili olma kıvamına doğru ilerliyorlar. Şimdi böyle bir yanaktan öptü onu ve aralarındaki söylemler biraz daha böyle şey gibi, daha flörtöz aşamada değiller ama oraya doğru gidecekleri anlaşılıyor. Mutlaka gidecekler. Olacak değil mi? Mutlaka. Çok belli yani o tavırlar. İşte kız vuruluyor. Vurulunca sana diyor işte bebek şefkati mi bir şey göstereyim diyor. Tam hatırlamıyorum şimdi. Evet. Ondan sonra o Sana ikili diyaloglar a- aşka doğru giden diyaloglar. sana bir duygusal anestezi yapalım bence Hımm. diyor. Onu Evet. tedavi ederken Afra Saraçoğlu'na, Doğan karakteri Çağla karakterine. Ben şeydeyim yine yani Çağla karakterinin e, o senin patronun falan o patron olmasını ben hiç önemsemeden Doğan karakterine sen diye hitap etmesi, onu sorgulayarak hitap etmesi, onu bazen böyle azarlar gibi e, yani sanki sevgilisi erkek aynı yaştaki bir erkek sevgilisiyle konuşuyormuş üslubuyla konuşması, konuşturulması irite ediyor beni, rahatsız ediyor.
Bilmiyorum yani, Sen çok naziksin o yüzden. o yüzden mi diyorsun? Tabii canım, sen şimdi çok kibar bir insansın. Estağfurullah, Bütün ailen de öyle. Kayınpederin, eşin, Şebnem zaten prenses gibi, naif, estağfurullah. tatlı falan. Hani beni çok şey yapmıyor, rahatsız etmiyor çünkü ben size göre daha kabayım. Yok Daha ya, aman ya. Ama bak daha hayatın ortasında, hani, olabilir, hani, ben de demeyebilirim. Bazen demiyoruz da iş hayatında. Hani, televizyonda da biliyorsun hep ast üst var ama bir canlı yayın olduğunda herkes birbirinin kankası. Orada küfür de edebilirsin, hakaret de edebilirsin. Normalde abi dediğine ismiyle de hitap edebilirsin. Bilmem, beni çok irite etmedi ama tabii sen mutlaka gördüysen seyircide de o reaksiyon vardır diye düşünüyorum. patron her şeyden evvel patron. Yani, hem şirketin sahibi hem ailenin, başındaki insan ve ondan maaş alıyorsun her ay. O sana bir ücret yatırıyor çalışman karşılığında ama sen onu hep sen filan böyle ağzını Ama ya kocası olacak ileride. ve ama senarist öyle işi biliyor ki senarist, burada doğan karakteri, işin patronu yani dizinin, en büyüğü ve korunması, kollanması gereken karakteri olduğu için Kenan İmirzalıoğlu, canlandırdığından dolayı ona hiç öyle, sulu şeyler söyletmiyorlar. Hiç hep kibar, hep Evet, siz, hep hanımefendi, hep, avukat hanım filan. evet, Ya ona da ona öptürdünüz. O yanaklardan Kenan'a öptürdünüz Afra evet. Saraçoğlu'na. Ama ona söyletmiyorlar hiç. Hayatta da böyledir ya, yani herkesle çok sizli bizli konuşursun ama beğendiğin bir adam olunca çok önemsemezsin, böyle bir senleşmeye falan çalışırsın. Ama belki o ruhu yansıtmak istiyor olabilirler. Yani, ve seyirci tabii bunu kabul etti, bu diziyi. Önemli olan o. Eee, Evet, Afra Saraçoğlu'nu çok sevenler karşı çıksa da, yani seyretmiyoruz deseler de demek ki önemli bir seyirci kitlesi seyrediyorlar canım. önemli bir seyirci kitlesi seyrediyor. Sahiplendi diziyi, değil mi? Tabii canım, iyi reyting geliyor. Bir tık düşmüş ama yine iyi. AB'si falan çok iyi. Çok iyi. Evet. Hande Yener bizi Sezen'e götür diye 2 konser yaptı. Ataşehir'deki Ülker Spor Salonu'nda 2 gecede 22.000 kişi topladı ve senfonik orkestra müthiş bir, prodüksiyon, ve Sezen Aksu da hayranlarıyla, eee, bir şekilde Hande Yener'in söylediği şarkılarla kavuşmuş oldu. Telefonla da konuştu sahneden. Sessiz sedasız kaldı biraz. Tarkan konserleriyle aynı zamana denk gelmesi Evet, çok tatsız oldu. ama yine de Hande Yener'in yaptığı çok güzel bir şey değil mi? Evet, şahane. Yaşarken kıymet biliyor. Yaşarken değerini gösteriyor ama bu değeri gösterirken de tamam, okay, Sezen Aksu çok kıymetli. Hande Yener de ona bir değer gösteriyor. Sezen Aksu da çok uzun süredir ortada yok. Bence adına yapılmış konsere bir kalkıp gitmesi lazımdı ya. Ne Orada güzel bir söylüyorsun. görünmesi Ne lazımdı. güzel söylüyorsun. Acaba çok mu kilolu? Ya, olabilir, Ondan onu mı? her Ha? hâliyle kabul edebiliriz. Çok kilolu da olsa dünyanın en iyi modacıları var, bir sürü kilo saklayan kıyafetler var. Bülent Ersoy'dan daha kilolu değildir yani. Kadın bir şekilde bir şey bulup çıkıyor. Bu sebeple bence orada olmalıydı ya. Telefonla falan değil yani. Sezen Aksu orada olmalıydı. Acaba kendisini iyi hissetmiyor mu ruhen, psikolojik olarak? Ama hissedersin yani çok da dipte olsan, çok da kötü olsan oraya gidersin o konsere yani adı Sezen zaten konserin. Niye gitmedi bilmiyorum. Birisi bana öyle bir vefa gösterse daha konser salonu açılmadan otururum oraya. Biter ben yine oturmaya devam ederim yani. Sezen, Hande, "Haydi bizi Sezen'e götür, bizi Sezen'e götür" konserleri. Ne de güzel, ne de anlamlı ya. Sırf Sezen Aksu şarkıları ve senfonik orkestra arkada. Yani Evet ne kadar yani çok güzel bir şey. enteresan. Benim aklıma şu da geldi.
Sezen Aksu çok uzun süredir konser yapmıyor ve yok ortalıkta. Hımm. Böyle bir şeyi, yani altında bir şey mi var da Hande Yener yaptı diye vefadan ziyade, hani, bir anımsatma mahiyetinde mi acaba diye aklıma geldi. Çünkü Eee, yok Sezen Aksu, yok yani. Hande Yener, Hülya Avşar onu, bir, şeyde keşfettiğinde, bir konfeksiyoncuda keşfettiğinde tezgâhtardı biliyorsun Hı ve hı. Hülya Avşar, Hülya Avşar'a kendi şarkı söylüyor, kendisini beğendirmek, ispat etmek için Hülya Avşar'ı dükkânında görünce ve Hülya Avşar çok beğeniyor. "Seni" diyor, "ben" diyor, "Sezen Aksu'ya söyleyeceğim." diyor. Ve Sezen Aksu'ya söylüyor. Sezen eve davet ediyor. Sezen çok beğeniyor sesini ve vokal olarak alıyor yanına. Sezen Aksu'yu da biliyorsun bir süre vokal olarak çalıştı, ciddi Evet, evet. çalıştı ve Sezen Aksu'dan, çok yarar gördü, fayda gördü başlarken. Bu bir vefa tabii, yani, bunu böyle yapması. Bir de yaratıcı bir kadın Hande Yener. Yani sanatçı olarak zaten öyle olması doğrusu. Bu bir proje bir proje yarattı. Yani bir şey ortaya koydu ve de çok da başarılı oldu, karşılık buldu. Yani, benim de vaktim olsaydı ben de gitmek isterdim. Sezen Aksu'yu Evet, zaten ben de, ben de, dinleyemiyoruz. ben de. Zaten dinleyemiyoruz. He? Ben Ama de isterdim. böyle bir gecede orada olmak gerekirdi. Ben Eee, Hande Yener'e bayılıyorum. Hele ki hayvanlara olan sevgisine, sesini zaten koşulsuz seviyorum. O insani sevgisi, duruşu, omurgası, her şeyle bir bütün sanatçı. Yani hiç onun gibi hiçbir sanatçı yok Türkiye'de, farkında mısın? Stili, tarzı, duruşu, omurgası inanılmaz bir kadın. Bayılıyorum ben Hande'ye. Hiçbir olaya karışmaz, skandalı Hiç. yok, kavgası yok, değil mi? Hiç Hiç. Bizim burada, yılbaşında 2 sene önce köpeklerimizi yok ettiler. Sokak köpeklerine biz bakıyorduk kulübeleriyle, her şeyle, mis gibi. Ondan sonra ben tabii ilanlar açtım, ant içtim, bulacağım köpekleri. Bütün ana haber bültenleri aşağıda falan. Hande Yener bize bir destek verdi. Hiç söylemedik, hiç. Kendisi gördü, her gün yayınlar yaptı. Nerede Thor, nerede Sarı, nerede Benek diye. 3 köpekten ikisini bulduk, bir tanesini bulamadık. İkisini yuvalandırdık ondan Allah sonra ve razı olsun. çok desteğini gördük. O Allah kadar razı tatlı olsun. bir kadın. Allah razı olsun. Amin. Senin için de söylüyorum, Hande Yener için de söylüyorum. Allah sizlerden Allah razı olsun. hepimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Sevmeyen art niyetliler alıp atmışlar. Birini Üsküdar Salacak'ta bulduk. Yapma ya. Birini evet, yani bulduk ama yani ödül falan koyduk. O zaman 50.000 lira çok büyük paraydı. 50.000 lira ödül koyduk başlarına. İnadım tuttu, bulacağım dedim yani. Hıh. Buldum da. Ana haber bültenlerini getirdin. Herkese yaydın haberi, ve ihbar da geldi tabii, değil mi? Tabii geldi, geldi Çok güzel bir şey yani. yapmışsın. Çok güzel Bulduk bir şey. çocukları. Evet, diyor ki, "Bu gecelerde sessiz kalmamak, hatırlamak ve hatırlatmak istedim." diyor. Sezen Aksu'nun şarkıları bu duyguyu ifade edebilmek için benim için en doğru dildi. Yaşanan acılara gözümüzü kapatmamayı seçtik. Sezen Aksu'nun şarkıları bu duyguyu ifade edebilmek için benim için en doğru dildi. Ve aynı zamanda şunu da derinden hissettim. İnsanların kıymetini onları kaybettikten sonra değil, hayattayken bilmek gerekiyor. Bu duyguyu izleyiciyle paylaşmak benim için çok anlamlıydı. 2 gece boyunca binlerce kişi aynı duyguda buluşurken "Haydi bizi Sezen'e götür, Hande bizi Sezen'e götür" konserleri müziğin birleştirici gücünü ve toplumsal duyarlılığı öne çıkaran bir buluşma olarak yaşandı diyor Hande Yener. Çok güzel, tebrik ederiz kendisini. Evet, evet, evet. İnşallah bir daha yapar, biz de gideriz. İnşallah, İnşallah bir daha yapar biz de gideriz inşallah. Ünlüler kıyafetlerini katlatmak için çok para ödüyorlar, servet ödüyorlar diye Sabah gazetesinin bir haberi vardı. Bunu seninle konuşmak istedim. Evet, pek çok yıldızın gardıropları için gözden çıkardığı uçuklatan rakamlar ve kapalı kapılar ardında dönen lüks düzen ilk kez gün yüzüne çıktı. Bu hizmetin detaylarını öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz diyor.
yaşam standartlarına göre bu hizmeti işlevsel bulanlar olduğu gibi birçok insan ise gereksiz harcama tepkileri verenler. Peki bakalım kimler eşyalarını düzenletiyor? Dolabınızın büyüklüğüne göre 50 ile 150 bin lira karşılığı evinize gelen stilistler eşyalarınızı düzenliyor. Hangi kıyafetleri neyle giymeniz gerektiğini ayarlıyorlar. Size tavsiyeler veriyorlar. Dolaplarınızı ona göre yerleştiriyorlar. Evin içi mimara, bahçesini evinin içini mimara, iç mimara, bahçesini bahçıvana düzenleten sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri şimdi de dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Bu şey ağır kaçar değil mi? Şunu söylesem, kürt yağı fazla bulunca poposuna sürermiş. Ağır Arap, Arap. Arap mı? Bak, Hande Erçel böyleymiş. Kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey'in yanı sıra futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin elbise dolapları için stilistlerle anlaştığı ortaya çıkmış. Hande Erçel burada da karşımıza çıktı. Ya, ünlüler için çok normal de Hande gibi. Zaten onlar da herhangi bir çekime vs.ye gittiğinde oranın styling uzmanı geliyor. O gelmeden ne giyeceğini vs. ayarlıyor. Ayakkabısına kadar, takısına, makyajına kadar karar veriliyor, çıkıyor. Evi içinde yapmış olabilir çünkü çeşitli çeşitli yerlere gidiyor ama normal sıradan insanlar için ya da az ünlü ya da biraz ünlü ya da sanat sosyete camiasındakiler için fazla Evet, abartı geldi bana. Çünkü en iyi benim kendi stilimi ben bilirim. evet. Kimsenin bana şunu giy dediğine inadımdan giymem yani. O yüzden bilmiyorum, hani, bir yaşa geldiysen herkesin bir stili vardır. Ona da uyman gerekir. Bana şimdi gelin styling en fazla bir iki parça ekleme yapabilir ama benim her zaman bir stilim var. Onun dışına çıkmam yani. Evinize uygun zamanlarda randevu alıp gelen bu stilistler, kıyafetlerinizi pardon bir saniye. Kıyafetlerinizi renk uyumuna göre tasnif ediyor. Ardından sizin için özel kombinler yapıp nasıl giyinmeniz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Sen kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yok diyorsun, öyle mi? Hiç sevmem. Hımm. Ama Minik yani detayları sorabilirim. Hani, bu oldu mu diye arkadaşlarıma atarım kararsız evet. kaldığımda ama genel ana her şey benimdir yani. Ama düşünsene hiç vakti olmayan, zamanı olmayan, senaryo okuması gereken o anda ve senaryo okurken de, işte, sevgilinin telefonuna cevap vermen gereken filan ve alışveriş için, işte, birilerine talimat vermen filan, böyle bir yoğunluk içindesin ve, işte, gardıroptan ne giyeceğine, ona uygun ne fular takacağına, ne ayakkabı, ne, işte, renk çorap filan bunlara da ayıracak vakti yok. Çünkü senaryo okuyup sete yetişmek zorundasın filan. Bir stilistin olsa senin adına senin zevkini bilen bir stilistin o kıyafetlerini ayarlasa bir yandan sana seçenekler sunsa fena mı olur? Evet, evet, başta demiştim ya, Hande Erçel vs. ünlüler için olabilir. Çünkü gerçekten vakit yok ve ne giyeceklerini de bilemiyorlar. Sen de çok tanıyorsun ünlü, ben de. Ünlülerde bir sıkıntı, ne giyeceğini hiç bilemiyor. Hiç. Hiçbir şey Evet. match edemiyor birbiriyle. Ne büyük odaları var değil mi kıyafet için ayırdıkları ve ne güzel dolaplar, böyle kaydırmalı, hepsi aynalı, altın Evet. altın rengi çerçeveler, aynalar, dolap kapıları. Bazıları gümüş rengi de olabilir, sevenlerin rengini, bazıları başka renkte olabilir. Yani, bu işe hakikaten çok para harcıyorlar. Çünkü kıyafet onlar için çok önemli tabii. Artık Bir herkes için müddettir. bence. Mesela normal halktan, normal bir iş yapan bankacı, o, bu. Çoğu kadının odası artık var ya, inanılmaz yani. Tamamen bir tüketim toplumu olduk. Yok, yok, yani ben kendi adıma da ben kendimi ayırmıyorum. Ben de aynıyım. Hani sürekli alalım, 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 alalım. Sonra zaten giyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Sor bana mesela, giyecek hiçbir şeyim yok benim. Ama niye öyle diyorsun? Çünkü bir sürü şeyin olduğunu biliyorum. Giyiyorsun hep güzel güzel. Göremiyorum ki ne nerede görmüyorum yani. O yüzden He. mantıklı olabilirler yani. Hani arada 2 ayda bir falan bir el atıyorum, düzeltiyorum. Burada bu varmış, orada bu varmış. Sonra işin ucu kaçıyor. Bir yere gidecek olayım mesela. Hiç bir yere giderken giyecek hiçbir şeyim yok benim ama her yer dolu. Tipik kadın hastalığı bu. Hay Allah. Tipik kadın hastalığı dedi ya.
Gerçekten Eee, öyle. Sor, Şebnem'e sor mesela. Bizim giyecek hiçbir şeyimiz yok. değil mi? Gerçekten yok yani. Var ama Hakikaten ya. yok yani. Bodrum'daki gardıroplar dolu. Burada öyle ama dediğin çok doğru. Bir baharlık alışveriş yapmam lazım. Biraz daha zayıflayayım diyor. Baharlık alışveriş yapmam lazım diyor. Ya bunun sonu yok ama ya. Hakikaten yok, değil mi? Tabii canım, ben her sabah şöyle uyanıyorum. Şimdi açıyorum, önce yatak odama bakıyorum, sonra giyinme odama gidiyorum. Böyle suratımı 5 karış diyorum ki giyecek hiçbir şeyim yok. Yok yani ama sonra mecbur kalıyorum. Bir şeyleri match edip giymem lazım. Giyiyorum ve çıkıyorum. Aslında var. Dünya kadar var yani ama yok işte. Ah siz kadınlar. Peki, Afra Saraçoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'a büyük ödül. 12'ncisi gerçekleştirilen Divan Awards. Beşinci defa yılın itibarlısı ödülünü alan firmaların isimlerini saymayayım. Şimdi bu Marketing Türkiye isimli çok itibarlı bir dergi var. Medya sektöründe ve reklam sektöründe. Hakikaten Türkiye'nin e, medya piyasasında çok etkin, reklam piyasasına da yön veren adeta bir dergi, Marketing Türkiye dergisi ve bu sene 12'ncisini düzenledi. Her yıl halka sorarak, halkın seçimleriyle yapıyor, bu ödülleri veriyor. Bu yıl Kıvanç Tatlıtuğ yılın itibarlı erkek marka yüzü. Kıvanç Tatlıtuğ pek çok firmanın marka yüzü biliyorsunuz. Görüyoruz televizyon reklamlarını, dijital reklamları. Afra Saraçoğlu ise yılın itibarlı kadın marka yüzü olarak ödüle hak kazandılar. Ne diyorsun? Yani Afra'nın böyle yükselmesi, Kıvanç zaten yıllardır hep en itibarlı oyuncu, erkek oyuncu olarak söyleniyor ve onun yine o ödül alması eee, Evet, normal. Kıvanç da normal. çok marka işbirliği yaptı. Çok da Türkiye'de sevilen bir oyuncu, hak ediyor. Ama Kıvanç'la eşdeğer Afra'nın alması yeni bir oyuncu olarak demek ki ne kadar başarılı görülüyor ve ne kadar kayda değer görülüyor, değil mi Afra'nın? Benim aklıma şey geldi, acaba Afra ile Kenan çok eleştiriliyor ya, Afra ile Kıvanç oynasaydı eleştirilir miydi bu kadar? Hiç sanmam, Değil mi? hiç sanmam. Çünkü Kıvanç'ta bir öyle baby face var hala. Evet, evet, evet. Hala var. Hala yaşını daha Sarışının şeyini kullanıyor, avantajını. avantajını. Bu ödülün temel iddiası şu: yıl boyunca halkın en çok konuştuğu, en çok hatırladığı, zihinde en çok yer eden isimler. Yani markalara da bu ödüller verildi. Hak eden markalara Türkiye çapında, ve o markaları temsil eden bir erkek oyuncu, bir de kadın oyuncuya da verildi. Yani en iyi değil, en çok öne çıkan. Hı En hı. çok öne çıkan ve öne çıktığında da en başarılı, eee, olarak değerlendirilen Marketing Türkiye dergisi tarafından düzenleniyor. Organizasyonun arkasında reklam pazarlama dünyasının güçlü bir yayın markası var. Yani Marketing Türkiye. Kimler seçiyor? Oylama nasıl yapılıyor? SMS değil, sosyal medya anketi değil, kapalı kapılar ardında jüri kararı yok. Halk araştırmasıyla yapılıyor. Halk araştırmasıyla Kıvanç Tatlıtuğ ve Afra Saraçoğlu en itibarlı erkek oyuncu ve kadın oyuncu seçilmişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Evet, Hayırlı olsun. tebrikler, başarılar. Evet, aşağı yukarı 70 dakikaya geldik biz de yayında Arzu, sevgili Arzu. Biz seninle hangi günler yapıyoruz yayın Arzu? Pazar, pazartesi, çarşamba. Pazar, pazartesi, çarşamba. Yani pazar günü inşallah buluşacağız değil mi? İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Arzu katkından dolayı. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Çok güzel Sen de. değerlendirmelerin oldu yine. Sağ olasın canım benim. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için dünyanın her tarafından ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bizi takip eden arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi Tekrar akşamlar tekrar herkese. İzleyenlere de teşekkürler. teşekkürler, sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.